Herkese merhaba. Bugün şahane bir tarifle karşınızdayım. Seveni kadar sevmeyeni de çok ama olsun biz yine de yapalım. Haydi tarife başlayalım. Önce lahanaları haşlayacağımız suyu ocağa koydum. İçerisine de tuz ilave ettim. Kaynaması için de altını açtım. Burada size lahanayı en kolay şekilde nasıl ayırabileceğinizi gösteriyorum arkadaşlar. Bu yöntemle yapmak gerçekten çok kolay. Annem gördüğünüz gibi kenarlarından kesiyor, tek tek ayırıyor. Daha doğrusu kendiliğinden ayrılıyor. Üstten tek tek açtığımız zaman lahana yaprakları yırtılabiliyor arkadaşlar. Böyle yapmak en kolaylarından bir tanesi. Bakın annem kök noktasından kesti. Tek tek ayrıldılar. Böylesi gerçekten çok kolay. Hiç kesmeden size gösteriyorum ne kadar kolay olduğunu. Hızlandırdım ama kolay bir şekilde de yapmayı gösterdim. Birazını yapacağız, birazını ayırdık. Daha sonra tekrar pişireceğiz. Bizim lahana biraz büyüktü. Gördüğünüz gibi yaprakları çok büyük. Lahanayı haşladıktan sonra zaten onları keseceğiz istediğimiz boyutlarda. Şimdi de içini hazırlamaya başladık. Biz gördüğünüz gibi 3 adet soğan kullandık. Bol soğanlı seviyoruz. Siz istemezseniz daha az da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ince ince yemeklik şekilde doğradık. Bence sarmalara soğan çok yakışıyor. Bol bol da kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce doğradık. Şimdi pirincini yıkıyoruz. 2 su bardağı pirinç kullandık bu tarifte. Saracağınız lahana miktarına göre artırıp azaltabilirsiniz içini. Kalırsa da bir sonraki tarifte kullanırsınız. Hiçbir problem olmaz. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra içi yapacağımız kabın içerisine döküyorum ve baharatları ekliyorum. Nane, karabiber, pul biber, tuz, sumak kullandık arkadaşlar. Siz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Acı seviyorsanız acı pul biber ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı dolu dolu domates salçası ve biber salçası kullandık. Siz yine istediğiniz salçaları kullanabilirsiniz. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Biz genelde yemeklerde zeytinyağı kullanıyoruz. Siz isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bol bol zeytinyağını ekledik ve içimiz hazır. Şimdi lahanaları kaynar suda haşlamaya başlıyoruz. Lahananıza göre değişir arkadaşlar. Eğer ince kabuklu bir lahanaysa daha çabuk haşlanacaktır. Uzun süre bekletmeyin. Sararken çok zorlanırsanız yırtılır. Doğradığımız soğanları ilave ediyoruz ve maydanoz ilave ediyoruz içe. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz maydanozu ya da başka otlar ekleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Lahanalar gördüğünüz gibi yaklaşık 3 dakikanın sonunda gayet güzel haşlandı. Tersini de çevirmiştik. Yine videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Büyük bir kabın içerisine soğuk su koymuştuk. Şimdi lahanaları hemen oraya koyuyoruz arkadaşlar. Soğuk suyun içinde bekleteceğiz. Daha sonra yine soğuk suyla da yıkayacağız. Bütün aşamaları size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Burada çevirdiğimizi göstermedim ama videonun ilerleyen kısmında hemen onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi içi karıştırmaya başladım. Bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Bakın şimdi alt tarafı gördüğünüz gibi haşlandı. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz ki orası da haşlansın. Söylediğim gibi lahananızın yapısına göre kaynatma süreniz değişecektir ama çok fazla kaynar suda bekletmeyin. Rengi döndüğü an alın arkadaşlar. Çevirirken gördünüz üstü daha beyazdı ama haşlanan yerleri görüyorsunuz. Bakın yine size gösteriyorum. Çok fazla haşlarsanız sararken yırtılma yaşarsınız. Şimdi gördüğünüz gibi suyun içinden alıp tekrar soğuk suya tutuyoruz. Bu işlemin de ardından suyunu süzdürüyoruz ve artık sarmayı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Lahananın yaprakları büyüktü gördüğünüz gibi. Annem onları istediği boyutta kesecek. İşe önce sap kısımlarını almakla başlıyor. Biz bu sap kısımları tencerede en alta koyuyoruz arkadaşlar. Atmıyoruz onları da. Eğer suyu biterse yapışmasını önlemek adına da bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi elimizdeki bütün malzemeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi lahanaları annem kesmeye başlıyor. İstediği boyutta kesecek görüyorsunuz. Siz hangi büyüklüklerde sarabiliyorsanız arkadaşlar ona göre kesebilirsiniz. Bu annem için yeterli oluyor. Böyle kesiyor. Gerçekten bu şekilde yapmak en kolay yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu arada isterseniz içi de kavurabilirsiniz. Biz kavurmadan pişiriyoruz. Aslında bazen canımız isterse kavuruyoruz, bazen kavurmuyoruz. Şu an kavurmadan size bu tarifi çektim. Dediğim gibi kavurabilirsiniz.
Bakın annem tek tek istediği boyutlarda kesti. Kalan malzemeleri gösteriyorum size. Tencerenin dibine dizeceğiz onları da. Biz döküm tencerede pişireceğiz arkadaşlar. Siz istediğiniz tencerede pişirebilirsiniz. Bakın söylediğim gibi altına diziyoruz tek tek. Olası bir durumda eğer ki suyu biterse dibine yapışmasın, yanmasın diye yapıyoruz bunu. Ben burada arkadaşlar en ince ayrıntılarına kadar size tarifi vermeye çalışıyorum. Çünkü hiç bilmeyenler de kolaylıkla yapabilsin diye. Gördüğünüz gibi dibine de kemikli et koyduk arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki etin verdiği aroma çok başka oluyor. Bunu mutlaka deneyin derim. Şimdi size annemin nasıl sardığını göstereceğim. En ince ayrıntılarına kadar göreceksiniz arkadaşlar. Hiç saramıyorum diyen bile rahatlıkla saracak. Evinizde eğer lahana sevmeyen varsa etli ya da et suyuyla yaptığınız lahana sarmasını bir denetin. Bence hoşlarına gidecektir. Böyle çok lezzetli oluyor. Bakın lahana sarmak bu kadar kolay arkadaşlar. Hiç kesmeden farklı bir açıdan size yine gösteriyorum nasıl sardığını daha rahatça görün diye. İstediği boyutlarda lahanaları kesti. Şimdi de güzelce sarıyor. Lahananın inceliğini görüyorsunuz arkadaşlar, zar gibi. O kadar ince ki kaynar suyun içinde çok fazla haşlasaydık eğer sararken elimizde dağılırdı lahanalar. Gördüğünüz gibi size bu açıdan nasıl sarıldığını da gösterdim. Gayet rahat şekilde sarılıyor. Şimdi size parça olan lahanaları nasıl saracağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Annem gördüğünüz gibi birbirine yama yapıyor ve içini koyup sarıyor. Bu şekilde de parça olan lahanaları asla israf etmiyoruz ve böyle kolaylıkla sarıyoruz arkadaşlar. Bakın yine uzun uzun gösteriyorum. Parçalanmış bir lahana var. Annem farklı bir lahanayı alıp üstüne koyuyor ve güzelce sarıyor. Genelde parçalanmış lahanaları da pek sarmak istemeyenler oluyor. Bunu da ona binaen gösteriyorum. Gerçekten böylesi de çok kolay oluyor. Sarmanızı tavsiye ederim. Sizin de varsa eğer daha kolay şekilde kestiğiniz, yaptığınız yöntemler bizimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Burada hepimiz birbirimize fikirler veriyoruz. Yorumlar bu yüzden çok kıymetli. Arkadaşlar bol bol yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz farklı tarifler de varsa yine onları da bekliyorum. Gördüğünüz gibi sarma işlemi bitti. Şimdi onları tencereye dizeceğiz. Tencereye dizmeden önce etleri biraz açıyoruz ki daha kolay pişsinler diye. Etleri gördüğünüz gibi doğramadan açabildiğimiz en ince şekliyle açmaya çalışıyoruz ve tencereye öyle yerleştiriyoruz. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Ben size örnek olsun diye biraz göstereceğim. Hiç kesmeden göstereceğim arkadaşlar. Videoyu hızlandıracağım ama nasıl dizdiğimizi görmeniz adına böyle hızlandırdım. Son aşamasını gösteriyorum. Orada da biz biraz farklılık yaptık. Siz isterseniz normal şekilde dizebilirsiniz. Bakın böyle de çok hoş görünüyor. Çok önemli değil ama farklı olsun diye, video güzel görünsün diye böyle bir şey yaptık biz. Çok da güzel oldu. Artık ocağa alıyoruz ve üzerini geçene kadar su ilave ediyoruz. Arkadaşlar bu aşamada ister soğuk ister sıcak su kullanabilirsiniz. Suyu da ekledikten sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Bu da ekstra bir lezzet katıyor. Dilerseniz limon dilimleri de koyabilirsiniz. Ve üzerine bir tabak kapatıyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Su gördüğünüz gibi kaynadı. Kapağı yarı açık şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Tam kapatırsak çünkü arkadaşlar taşma yapabilir. Buna da dikkat edin. Ara ara da böyle bakıp pişip pişmediğini, suyunun bitip bitmediğini kontrol ediyoruz. Artık sarmamız pişti. Altını kapattık. Burada ters çevirdik. Biraz taşma yaptı ama olsun, hiç sorun değil. Çok güzel görünüyor. Bakın et çok güzel pişti. Sarmalar zaten lokum gibi oldu. Et de çok güzel pişti. Sarmalar da çok güzel pişti. Lezzetine zaten söyleyecek bir laf yok. Deneyenlere afiyet olsun. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.